Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Litvanya'da oldukça işinize yarayacak birkaç uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamaları çeşitli alanlarda kullanacaksınız ve oldukça işinize yarayacak. Bunlardan bazıları yemek uygulamaları, bazıları gezi seyahat uygulamaları ve araba kiralama gibi değişik alanlarda bu uygulamaları şimdi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi hemen ilk uygulamamızla başlıyoruz. İlk uygulamamız e-ticket Klaipėda diye geçiyor. Giriş yapıyoruz. Giriş yaptığınızda böyle bir ekran geliyor ve hiçbir bilet bulunmadı diye gösteriyor. Alt kısma baktığımızda Tickets, Cards, Purchase ve Account kısımları var. Buradan bilet almak için Purchase kısmına giriyoruz. Bize iki tane seçenek sunuyor. Bunlardan birisi Single Ticket yani tek kullanımlık biletler. Diğeri de Period Ticket yani haftalık, aylık, yıllık gibi değişik dönemler için aldığınız bilet anlamına geliyor. Öncelikle Single Ticket'ı göstereyim. Burada çeşitli yaş aralıklarını görüyorsunuz. Bizim için önemli olan Student. Student'ı seçiyoruz. Devam diyoruz. Burada da en üstteki seçeneği seçiyoruz. Yani %50 indirimli Single Ticket'ımızı alıyoruz. Devam diyoruz. Buradan biletimizin adedini seçiyoruz. Arttırdıkça fiyat da artıyor görüyorsunuz. Tek bilet 32 cent. Devam dediğinizde burada biletin bilgilerini görüyorsunuz ve Go to Payment dediğinizde artık ödeme işlemine gidiyorsunuz. Burada kredi kartı, banka kartı seçeneğini seçip yine devam dediğinizde burada da ödeme için hangi bankayı kullanacağınızı öğrenmek istiyor. Buradan da Mastercard, Visa'yı seçiyoruz ve mavi kutucuklu seçeneği işaretliyoruz. Benim kartım zaten burada kayıtlı olduğu için görünüyor. Yine mavi kutucuklu seçeneği işaretliyorsunuz ve daha sonra size bankadan SMS gelecek, SMS onayı. O SMS onayında girdiğinizde biletinizi almış olacaksınız. Yine en başa dönelim. Burada Buy Period Ticket var. Bir de ona bakalım. Buradan da bir bölge seçmenizi istiyor. Sadece Klaipėda'nın içinde gezecekseniz Zone 1 yeterli. Zone 1'i seçiyorsunuz. Devam diyorsunuz. Yine sizin yaş aralığınızı öğrenmek istiyor. Yine Student seçeneğini seçiyoruz. Devam diyoruz. Burada Short Term, Monthly, 6 month and annual kısımları var. Burada biletinizi kendinize göre seçersiniz. Atıyorum mesela aylık seçeneğini seçelim. Devam dediğimizde burada aylık ne kadar ödeyeceğiniz çıktı. Üstteki bütün günleri kapsıyor. Alttaki de sadece çalışma günlerini yani hafta içlerini kapsıyor. Üstteki 5.30'muş, alttaki de 4.30 euroymuş. Hepsini seçtiğimizde devam dediğimizde bizden travel kartımızın numarasını istiyor. Bu travel kartı da gişe tarzı yerler var. Oralardan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi hemen diğer uygulamalarımıza geçelim. İkinci uygulamamız Citybee uygulaması. Hemen Citybee'ye giriş yapıyoruz. Girişte bizden bir pin kodu istiyor. Çünkü daha önce bir pin kodu belirlemiştim ben. Siz de kendinize göre belirliyorsunuz açılışta. Şunu da belirteyim. Bu uygulamaları Play Store gibi uygulamalardan şu an belki göremeyebilirsiniz konumunuzdan dolayı. Ama Litvanya'ya gittiğinizde rahatlıkla indirebilirsiniz. Şu an benim konumum Türkiye gözüküyor ve şöyle Litvanya'ya doğru yaklaşıyorum. Bu uygulama zaten sadece Baltık ülkelerinde geçerli. Litvanya, Letonya ve Estonya'da. Şöyle Klaipėda'ya doğru yaklaşıyorum. Şu turuncu deniz fenerine tıkladığımda bize arabaların yerlerini gösteriyor, konumlarını gösteriyor. Klaipėda'daki arabalar şu an bunlarmış. Bunlardan istediğinizi rahatlıkla alıp sürebiliyorsunuz. Örneğin şöyle biraz yaklaşalım. Atıyorum şu arabayı seçtim. Toyota Yaris. Burada arabanın yakıtını görüyorsunuz. Ne kadar kilometre gidebileceğini görüyorsunuz. Ve price yazan kısımdan da arabanın dakika başı ve kilometre başı ne kadar maliyeti olduğunu görüyorsunuz. Örneğin bu arabayı almak istiyorsanız dakika başı 14 cent artı kilometre başı 19 cent para ödemeniz gerekiyor. Yine bu arabayı önceden rezerve de edebiliyorsunuz. Rezerv seçeneğine bastığınızda bu arabaya 15 dakika boyunca kimse dokunamıyor şu an. Bu arabayı ben rezerve etmiş oluyorum. Ve hiçbir para ödemiyorsunuz rezerve ettiğiniz zaman. Bu 15 dakikalık süre dolduğunda otomatik olarak zaten arabayı almadıysanız iptal ediyor kendiliğinden. Arabanın konumu zaten haritada gözüküyor. Buradan arabanın yanına gittiğinizde Unlock seçeneğine tıklıyorsunuz ve arabanın kilitleri açılıyor. Araba artık sizin oluyor ve Unlock seçeneğine bastığınız anda da bu Total Price yazan kısım artmaya başlıyor. Dakika başı ve kilometre başı olarak. En son arabayla işiniz bittiğinde yine uygulamaya giriyorsunuz. Bu Unlock seçeneği yerine Lock seçeneği oluyor. Oradan arabayı kilitliyorsunuz
Ve daha önce kart bilgilerinizi giriyorsunuz tabi. Kartınızdan direkt ücretini kesiyor. Şunu da belirteyim, öncelikle ehliyetinizi onaylamaları gerekiyor. Onun için de bu help yazan kısma geliyoruz. Bu call yazan kısımdan arayabilirsiniz onları. Sizden ehliyetinizin arkalı önlü fotoğrafını isteyecek. Bunu mail olarak gönderebilirsiniz veya Messenger'dan da gönderebilirsiniz. Daha sonra onaylamalarını bekliyorsunuz ve onaylıyorlar gün içinde. Bütün bunlar bitince de uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Yine bahsetmek istediğim bir konu daha var. Menü kısmına geliyoruz. Burada Free Rides yazan kısım var. Burada herkesin bir kodu oluyor. Bu kodu daha önce bu uygulamayı kullanmayan birine gönderdiğinizde hem size hem de ona bir indirim sağlıyor. Bu indirim burada da yazdığı gibi 5 euroya kadar olabiliyormuş. Bu şekilde arkadaşlarınızla bu kodlar sayesinde üye olarak uygulamaya indirimli olarak da sürebilirsiniz. Biz mesela bu kodları girerek hiç para ödemeden bir süre böyle ücretsiz sürmüştük, kullanmıştık arabaları. Bu kodu da şuraya giriyorsunuz, onu da göstereyim. Geri geliyoruz. Yine menü kısmındayız. My Wallet kısmına geliyoruz. Burada Discount Coupons yazıyor. Buna giriyorsunuz ve artı seçeneğine tıkladığınızda kodu buraya giriyorsunuz, ekliyorsunuz. O zaman da direkt indirimi görüyorsunuz zaten burada. Bu uygulamada bu kadardı. Şimdi diğer uygulamamıza geçiyoruz. Üçüncü uygulamamız bir taksi uygulaması. Bunu Uber gibi düşünebilirsiniz. Bolt uygulaması. Bolt'a giriş yapıyoruz. Bu uygulamayı kullanırken kart bilgilerinizi girmenize gerek yok. Nakit olarak ödeyebiliyorsunuz. Öncelikle Where to yazan kısma gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Örneğin ben şu an konumu Meridianas olarak girdim. Buraya da yurdun adresini yazıyorum. Size hemen rotayı bu şekilde çizmiş oluyor. Ve bu alt kısımda da çeşitli araçların çeşitli fiyatlarını görüyorsunuz. Örneğin en üstteki 6 dakika içerisinde geliyormuş. 8,5 euroymuş. Ve onun altındaki de ekonomi yazan 7 euroya götürüyormuş bizi. Yine bu da 6 dakika içerisinde geliyormuş. İsterseniz Comfort, X-Large ve Pet gibi diğer seçenekler de var. Bunları da seçebilirsiniz. Ama tabii ki biz genelde ekonomiyi seçiyorduk. 7 euroya sizi Meridianas'tan yurda götürüyormuş. Burada ekonomi seçeneğine tıkladığınız anda direkt araç sizin bulunduğunuz konuma gelecek, sizi alacak ve daha sonra gitmek istediğiniz yere hiç sormadan direkt götürecek sizi. Hiç konuşmanıza bile gerek kalmıyor. Çünkü aynı harita sürücünün kendi uygulamasında da gözüküyor. Daha sonra şoför önünde bulunan tablette size ücreti gösterecek. Zaten burada yazan ücretle aynı oluyor. O ücreti ödedikten sonra işleminizi tamamlıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza hiç gerek yok uygulamadan. Yine bu uygulama ile ilgili de göstermek istediğim bir şey var. Geri geliyorum. Burada sol üstteki 3 çizgiye basıyorum. Yine Free Rides kısmına giriyorum. Buradan Invite a Friend kısmını seçiyoruz. Bir arkadaşımızı davet ediyoruz uygulamaya. Daha sonra o kişi de bu uygulamaya kaydolduğunda yine bir indirim kazanıyorsunuz ve sonraki sürüşünüzde bu indirimi kullanabiliyorsunuz. Yine indirim kodunu da Promotions kısmına giriyorsunuz ve promo kod yazan yere girdiğinizde indirimi kazanmış oluyorsunuz. Bu uygulama hakkında anlatacaklarım da bu kadardı. Şimdi diğer uygulamamıza geçiyoruz. Bir diğer uygulamamız da Volt uygulaması. Volt uygulamasına giriş yapıyorum şimdi. Konumum Türkiye olduğu için şu an hiçbir şey göstermiyor. Biz Litvanya'ya doğru gidelim şöyle. Klaipėda'yı seçelim. Explore Klaipėda diyelim. Siz Klaipėda'da giriş yaptığınızda direkt bu restoranlar böyle açılacak. Burada çeşitli restoranları görüyorsunuz. Örneğin McDonald's, Salsa do Bistro gibi değişik restoranlar var. Yine aşağı indiğinizde kategori seçeneğinden buradan pizza, burger, sushi gibi çeşitli kategoriler var. Bunlardan birini seçip öyle de siparişinizi verebilirsiniz. Yine yeni restoranlar gibi çeşitli seçenekler mevcut. Buradan örneğin birini seçelim. Şuradan McDonald's'a girdim. Buradan hem açılış kapanış saatlerini görüyorsunuz hem de ne kadar sürede geleceğini de görüyorsunuz. Yine aşağı doğru iniyorum. Burada menülerin fiyatlarını görüyorsunuz. Daha aşağı indiğimde daha uygun menüler de var. Bunlar tekli hamburgerler. Genel olarak en uygun fiyatlılar bunlar. Buradan dilediğiniz menüyü sipariş olarak veriyorsunuz. Örneğin bunu seçtik. Add to order dediğiniz zaman direkt zaten bir yemek uygulamasını kullandıysanız rahatlıkla bu siparişi de verebilirsiniz. Çok anlatacağım bir şey yok burada. Yine şundan da bahsedeyim. Litvanya'ya gittiğiniz zaman
oranın yemeklerini tatmak isteyebilirsiniz. Bunun için de kategori kısmına geliyorsunuz ve böyle sağa kaydırdığınızda karşınıza Lithuanian diye bir seçenek çıkıyor. Buna girdiğinizde Litvanya'nın kendi yemeklerini bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar restoranlar. Bunlardan herhangi birine girerek Litvanya'nın yemeklerini de tadabilirsiniz. Buradan getirtirebilirsiniz. Volt uygulaması da bu kadardı. Şimdi bir diğer uygulamamıza geçiyoruz. Diğer uygulamamız Manolabas uygulaması. Bu uygulama bir telefon hattı aldığınızda, tabi Labas olması lazım bu hattın. Labas hattını aldığınızda kalan kullanımlarınızı görebileceğiniz bir uygulama. Ve aynı zamanda paket de yükleyebiliyorsunuz bu uygulamadan. Uygulamaya şu an giriş yapamıyorum ben. Tabi telefon numaram değiştiği için burada da eski telefon numaramı hatırlamıyorum. Buradan giriş yapıyorsunuz. Zaten çok zor bir uygulama değil. Bizdeki Turkcell'in dijital operatör ve Vodafone'un yanımda uygulamaları gibi düşünebilirsiniz bu uygulamayı. Oldukça basit bir kullanımı var. Telefon numaranızla giriş yapıyorsunuz ve kullanımı gayet basit. Rahatlıkla kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Bunu da bu şekilde gösterip geçiyorum. Diğer uygulamamız market alışverişlerinizde oldukça işinize yarayacak, indirimleri takip edebileceğiniz bir uygulama. Mano Akcijos uygulaması. Ona da giriş yapıyorum şimdi. Buradan Stores yazan kısımdan mağazaları görüyorsunuz. Çeşitli mağazalar. Örneğin buradan Lidl'ı seçiyorum. Lidl'a girdiğimde burada indirimlerin ne zaman olacağını gösteriyor ve kataloglar da var. Örneğin birini seçiyorum. Buradan katalogları inceleyebilirsiniz, hem de indirimleri takip edebilirsiniz. Yine sağa kaydırdığınızda da böyle bir dergi şeklinde ilerliyor. Geri geliyorum. Yine bu indirimlerin tarihleri de katalogların alt kısmında yazıyor. Örneğin ilk girdiğim dergideki indirimler 7. ayın 5'i ve 7. ayın 11'i arasında geçerliymiş. Yine buradan indirimleri takip edebilirsiniz. Yine yukarıdaki seçeneklerden kategorileri de seçip hangi kategoride bir indirim yakalamak istiyorsanız ona girebilirsiniz. Yine Newest yazan kısımdan da yeni indirimleri takip edebiliyorsunuz. Karışık bir şekilde veriyor burada. Bu uygulama hakkında bahsedeceklerim de bu kadardı. Son olarak belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için anlatmak istedim. Haritalar uygulamasıyla toplu taşımayı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Haritalar uygulamasına giriş yapıyoruz. Burada ben yurdun olduğu kısmı yıldızlamıştım. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Burada yurda en yakın durak şurası. Buraya yaklaştığımda tıklıyorum üzerine ve buradan otobüslerin güzergahını görebiliyorsunuz. Örneğin 1 numaralı otobüse tıklıyorum ve otobüsün güzergahını bu şekilde çiziyor bana. Hangi duraklardan ne zaman geçeceğini de bu şekilde burada yazıyor. Örneğin bu otobüse bindiğinizde tren istasyonuna kadar gidebiliyorsunuz. Şurası da tren istasyonu. Yine gideceğiniz yeri de bu şekilde bulabilirsiniz. Bunu da böyle kısa da olsa göstermek istedim. En azından bilmeyenler için faydalı olur. Evet, uygulamalarımız bu kadardı. Umarım bunlar size faydalı olur. Kullanırsınız. Zaten birçoğunu oraya gidince kullanacaksınız ister istemez. En azından bu videoda nasıl kullanacağını görmüş oldunuz. Bilmeyenler için faydalı olur diye düşündüm. Bu uygulamaların nasıl kullanıldığını tam olarak anlamadıysanız yine yorumlar kısmından veya Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Yine elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Son bir kez hatırlatmak istediğim, kanalıma abone olup beğendiğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.